Ulu Kurt. Bu ismi duyunca aklımıza hemen efsaneler, fantastik hikayeler geliyor değil mi? Peki ya size bu efsanenin sandığımızdan çok daha gerçek ve aslında çok daha tuhaf olduğunu söylesem? Bugün bu ikonik canlının sırlarla dolu dünyasına dalıyoruz. Evet, çoğumuzun aklına hemen Game of Thrones'taki o devasa sadık yoldaşlar geliyor. Bu popüler kültür imajı ulu kurtları adeta mitolojik birer varlık haline getirdi. Şimdi sıkı durun, çünkü birazdan duyacaklarınız efsanelerle bilimin nasıl iç içe geçtiğini ve 100 yıllık bir gizemin nasıl çözüldüğünü gösterecek. Çünkü bu yolculuk bizi milyonlarca yıl öncesinden alıp günümüzün en ileri genetik laboratuvarlarına götürecek ve emin olun sürprizlerle dolu. Evet, doğru duydunuz. Bilim dünyasının ulu kurtlar hakkında 100 yılı aşkın süredir doğru bildiği şey aslında dev bir yanılgıdan ibaretmiş. Ve her şey bulunan iskeletlerle başladı. Sebep de aslında çok basitti. Bulunan fosiller, yani o kemikler, bildiğimiz gri kurtlarınkine o kadar çok benziyordu ki bilim insanları tamam demişler, bu olsa olsa gri kurdun daha iri, daha güçlü bir versiyonudur. Ama işte genetik analizler devreye girince bütün hikaye değişti. Ve ortaya çıkan gerçek şok ediciydi. Bakın, ulu kurtların soyu gri kurtlarınkinden tam 5,7 milyon yıl önce ayrılmış. Şöyle bir düşünün, bu bizim soyumuzun şempanzelerden ayrılmasından bile daha eski bir tarih. Yani aralarında devasa bir evrimsel uçurum var. İşte en kritik noktada bu. Bu hayvanlar sadece farklı bir kurt türü değilmiş. Hayır hayır, tamamen farklı bir cins. Bilimsel adları bile değişti. Artık onlara Ainokuyon dinosauros diyoruz. Bu da bize onların evrim ağacında bambaşka, çok daha yalnız bir yolda yürüdüklerini gösteriyor. Peki o zaman şu soruyu sormak lazım. İskeletleri bu kadar benzerken DNA'ları nasıl bu kadar farklı olabilir? İşte burada karşımıza bilimdeki en büyüleyici kavramlardan biri çıkıyor. Yakınsak evrim. Yani ne demek bu? Çok basitçe, birbirinden tamamen alakasız iki canlı, benzer ortamlarda yaşadıkları için zamanla birbirlerine benzer özellikler geliştirebiliyor. Tıpkı ulu kurtlarla gri kurtlar gibi. Peki bilim insanları bu milyonlarca yıllık genetik sırrı nasıl çözdü? İşte şimdi işin biraz da mutfağına girelim ve bu inanılmaz keşfi mümkün kılan o teknolojiye yakından bakalım. Anahtar kelimemiz antik DNA. Bunu adeta genetik bir zaman kapsülü gibi düşünebilirsiniz. Milyonlarca yıl boyunca fosillerin içinde saklanmış, bozulmuş, parçalanmış DNA'lardan bahsediyoruz. Ama işte bu minicik parçalar bile bilim insanlarına geçmişin genetik kitabını okuma fırsatı veriyor. Ve bu genetik ipuçlarını sadece kemiklerde değil, dişlerde, saçta, aklınıza gelebilecek birçok kalıntıda bulabiliyorlar. Ama sakın kolay bir iş sanmayın. Bu inanılmaz zor bir süreç. Çünkü zamanla DNA'nın neredeyse tamamı yok oluyor, geri kalanı da kirleniyor. Adeta samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Peki bu süreç nasıl işliyor? Şöyle bir göz atalım. İlk adımda fosillerden iğne ucu kadar küçük bir kemik tozu alınıyor. Tabii çok dikkatli bir şekilde. Sonra en zor kısım geliyor. Bu tozun içindeki o minicik, hasar görmüş antik DNA'yı milyonlarca yıllık kirden, pastan ayırmak. Bunu steril bir laboratuvarda yapıyorlar. Üçüncü adımda elimizde kalan o saf DNA parçacıkları çok güçlü makinelerle okunuyor ve genetik kodları çözülüyor. Son olarak da bir bilgisayar bu milyonlarca dağınık parçayı bir yapbozun parçaları gibi birleştirerek hayvanın bütün genetik haritasını, yani genomunu ortaya çıkarıyor. İnanılmaz bir iş değil mi? Ve hikayemiz tam bu noktada bilim kurgu filmlerini aratmayacak bir yöne sapıyor. Colossal Biosciences adında biyoteknoloji şirketi sahneye çıkıyor ve diyor ki, biz bu bilimsel verileri kullanarak ulu kurdu geri getireceğiz. Ve evet, bunu yaptılar. Karşınızda Romulus, Remus ve Khaleesi. 10.000 yıldan uzun bir süre sonra doğan ilk ulu kurtlar, tabii tırnak içinde. Nasıl mı? Meşhur CRISPR gen düzenleme teknolojisiyle yaratıldılar ve taşıyıcı anne olarak av köpekleri kullanıldı. Bu, soy canlandırma alanında gerçekten de dev bir adım. Peki bu yeni yavrular normal bir gri kurttan ne kadar farklı? İşte tabloya bakınca farklar netleşiyor. Kolossal'ın ulu kurdu çok daha ağır, kafası daha geniş, çenesi çok daha güçlü. Ama en çarpıcı kısım ne biliyor musunuz? Tüm bu fiziksel değişimler bir gri kurdun DNA'sında sadece ama sadece 20 genin değiştirilmesiyle elde edilmiş. Üstelik mizaçları da bambaşka. İnsanlarla hiçbir şekilde temas kurmak istemiyorlar. Ve bakın projeye kim yatırım yapmış? Game of Thrones'un yaratıcısı George R. R. Martin.
Onun sözleri de aslında her şeyi özetliyor. İnsanlar ulu kurtları efsane sanıyor ama aslında onlar ekosistemin gerçek bir parçasıydı. İşte popüler kültürle bilimin inanılmaz birleşimi. İyi, güzel de bu proje tam olarak ne anlama geliyor? İşte şimdi madalyonun diğer yüzüne. Yani işin bilimsel ve etik tartışmalarına geliyoruz. Ve tartışmanın merkezindeki soru da bu. Bu yaratıklar gerçekten ulu kurt mu yoksa tamamen başka bir şey mi? Şu anda bilim dünyası ve kamuoyu tam olarak bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Bakın, bir tarafta kolosal şirketi var. Onlar diyorlar ki bu işlevsel bir soycanlandırma. Yani bu hayvan doğada tıpkı gerçek bir ulu kurt gibi davranacak, onun ekolojik rolünü üstlenecek. Bu korumacılığın geleceği. Diğer tarafta ise şüpheciler var. Onlar da diyor ki hayır, bu gerçek bir Ainocorleone dirus değil. Bu sadece genetiği değiştirilmiş bir gri kurt. Gerçek ulu kurt DNA'sı bile kullanmadınız. Bu tamamen kurumsal bir pazarlama hilesi. Kolosal'ın baş bilim sorumlusu Beth Shapiro'nun şu sözleri onların felsefesini çok net özetliyor. Eğer bir canlı o türe benziyorsa, onun gibi davranıyorsa ve doğadaki rolünü yerine getiriyorsa başarmışsınız demektir. Yani onlar için asıl olan genetik kod değil, işlev. Ama eleştirmenlerin cevabı da bir o kadar net ve basit. İnternetteki bir yorumcunun dediği gibi, ulu kurtlar kendi cinslerindeydi, bunlar ise genetiği değiştirilmiş gri kurtlar. Argümanları bu kadar basit. Arada milyonlarca yıllık evrimsel bir fark var. Bu yüzden bu hayvana ulu kurt diyemezsiniz. Peki tüm bu yolculuktan ne öğrendik? Gelin bir özetleyelim. Efsanelerdeki o hayvan gerçekti ama bildiğimiz anlamda bir kurt değildi. Onun gerçek kimliğini antik DNA teknolojisi sayesinde öğrendik. Şimdi ise teknoloji o canlının genetik bir benzerini yarattı ve bu durum soy canlandırma dediğimiz şeyin aslında ne anlama geldiği konusunda dev bir tartışma başlattı. Peki bu yavrulara ne olacak? Romulus'a, Remus'a ve Halessi'ye. Gelecekleri aslında belli. Hayatları boyunca özel bir koruma alanında yaşayacaklar. Bilim insanları tarafından incelenecekler ama asla, altını çizerek söylüyorum, asla vahşi doya salınmayacaklar. Ve işte bu noktada aklımızda dev bir soruyla baş başa kalıyoruz. Elimizdeki bu teknoloji türleri korumak için yepyeni bir çağın kapısını mı aralıyor, yoksa sadece çok güzel görünen ama bir o kadar da tehlikeli bir illüzyon mu yaratıyoruz? Bu sorunun cevabını sanırım hep birlikte zamanla göreceğiz.